The Dutchman filminde Clay ile tanışıyoruz ve adı gibi uyumlu ve şekillendirilebilir bir karakter. Karısı Kaya onu aldatmış ve terapiye neredeyse hiç çaba göstermiyor. Yine de gerçekten orada olmak isteyip istemediği belirsiz olsa da Clay terapiye devam ediyor. Terapisti Dr. Amiri bile çiftin ilişkisine pek yatırım yapmış gibi görünmüyor. Bunun yerine filmin dayandığı oyunun yazarıyla aynı adı taşıyan Amiri, Clay'in iki hayat arasında sıkışıp kalmasına aşırı derecede odaklanmış görünüyor. Biri dışarıdan düzgün görünen, iş kıyafetiyle metroyla eve gidip Harlem'de siyasi kampanya yürüten arkadaşı için bir bağış toplama etkinliği düzenlediği hayat, diğeri ise Clay'in metroda tanıştığı Lula'nın onun sakin dış görünüşünün altında sakladığını varsaydığı hayat. The Dutchman, tedirgin edici bir gerilim filmi. Bu, orijinal oyunun bir uyarlamasıdır ve metinler arası bir incelemesidir. The Dutchman, Amiri Baraka'nın 1964 tarihli aynı adlı oyunundan uyarlanmıştır. Ancak tıpkı terapistin yazarın adını taşıması gibi, filmde kaynak materyaline üst metinsel bir bakış açısıyla yaklaşır. Bir bakıma oyunun kendisi filmde bir karakterdir. Terapist ise bir yazar. Clay, farkında olmadan özne konumundadır ve kendisine sunulan durumda ne kadar söz sahibi olduğu belirsizdir. Ve bu oldukça korkunç bir durumdur. The Dutchman, tuhaflığıyla daha gerçekçi insan draması arasında bir denge kurmakta zorlanıyor. Lula, metroda Clay'in yanına oturur ve hemen onu kışkırtmaya başlar. Bacaklarına ve göğsüne flörtöz bir şekilde dokunarak, onun hakkında zaten oldukça fazla şey bildiğini ortaya koyar. Çarpıcı kızıl saçları, kırmızı rujuyla ve kırmızı ojeleriyle adeta bir hayalet, ideal bir baştan çıkarıcıdır. Hatta çantasından yakut kırmızısı bir elma çıkarır, bıçakla keser ve Clay'in gözleri önünde baştan çıkarıcı bir şekilde yer. Bu taktikler Clay üzerinde işe yaramayınca, ki Clay aslında sadece kendi işine bakmaya çalışmaktadır, Lula çok daha sinsi bir şekilde hareket etmeye başlar. Clay'in siyahi kimliğiyle alay ediyor. Beyaz kadınlığını hem kamusal hem de özel hayatta üstünlük sağlamak için bir silah olarak kullanıyor. Onu baştan çıkarıyor ve sonra dairesinden ayrılmaya çalıştığında avaz avaz bağırıyor. Partiye onunla gitmesine izin vermiyor. Benim sözüm onun sözüne karşı diyor. Lula partiye vardığında Clay'in arkadaşlarına karşı küçük düşürücü davranışlarda bulunuyor ve Kaya'nın önünde Clay ile olan yakınlığını açıkça sergiliyor. Her şey çok açık bir şekilde bir test, ancak amacı belirsiz kalıyor. Bu dengesizliğin Clay'in düşünce yapısını anlamada yardımcı olduğunu düşündüm. Ancak bazı açıklamalar, filmin dünyasının mantığının anlatmaya çalıştığı şey açık olsa bile bulanık kalmasına neden oluyor. The Dutchman'da açıkça gerçeküstü bir unsur var. Bu da Clay'in şansın açıkça aleyhinde olduğu bir tür araf dünyasında hayatı için mücadele ediyormuş gibi hissettiriyor. Yönetmen Andre Gaines, bu New York'u Lula ve Clay'in buluştuğu metro gibi döngüsel, neredeyse zaman içinde donmuş gibi hissettirmeyi başarıyor. Daniel Hart'ın müziği de benzer şekilde rahatsız edici. Sonuç olarak The Dutchman, tuhaflığıyla daha gerçekçi insan draması arasında bir denge kurmakta zorlanıyor. Clay'in Kaya ile olan çatışması, arkadaşlarının partisinde bir yüzleşmeyle sonuçlanıyor. Beats ve Holland'ın karakterlerine hak ettikleri ağırlığı verdikleri bu sahne, filmin en güçlü sahnelerinden biri olsa da, olup biten her şeyin dışında kalıyor gibi görünüyor. Sonuç olarak bu dengesizliğin Clay'in düşünce yapısını anlamada yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ancak birkaç açıklama, filmin anlatmaya çalıştığı şey açık olsa bile, filmin dünyasının mantığının bulanık kalmasına neden oluyor. Orijinal oyun yazıldığı dönemdeki ırk ilişkilerini ele alıyordu. 2025 yapımı The Dutchman ise günümüzde siyahi erkeklere nasıl davranıldığını incelemek üzere uygun şekilde güncellenmiştir. Lula'nın tehditleri, Clay'in New York'ta karşılaştığı birçok tehditten sadece biridir. Tren istasyonuna girerken polis memurları tarafından sebepsizce durdurulur. Durumun gerçekleri ne olursa olsun suçlu olduğu varsayılır. The Dutchman filminin sonunda Lula ve Clay'in ilk tanıştığı metroya geri dönüyoruz ve ikili yine trende birlikte oturuyor. Bu psikolojik şiddet döngüsü Clay için sona erecek gibi görünmüyor. Eğer Lula toplumun her sinsi yönünün somutlaşmasıysa, Clay onu nasıl durdurabilir ki? Film, farklı sonuçlar elde etmek için kaynak materyalinden önemli anlarda saparak bu soruyu zekice yanıtlıyor. Her şey filmin kukla ustası Dr. Ameri'ye dayanıyor. Kaynak materyale meta bir bakış açısı getiren The Dutchman, ilgi çekici olsa da etki yaratmak için durumun gerçeküstülüğünü daha da artırmasına gerek yoktu. Gerçeküstü bir dünyada yaşıyoruz ve filmde olanlar gerçek hayatta olanlardan çok da uzak değil. Holland ve Mara'nın The Dutchman'a olan bağlılığı açıkça görülüyor ve sonu biraz fazla temiz bir şekilde sonuçlanmış gibi görünse de film bir New York gecesi boyunca yaşanan tedirgin bir yolculuk olmayı başarıyor.